Ben doçent doktor Murat Baki Yıldırım. Genel cerrahi uzmanıyım. Genellikle gastrointestinal sistem cerrahisi, kolorektal cerrahi, fıtık cerrahisi ve obezite cerrahisi ile ilgileniyorum. Fıtık nedir? Fıtık karın içi organların karın duvarındaki zayıflıklardan karnın dışarısına, cilt altına çıkmasına fıtık diyoruz. Fıtık maalesef toplumda sık görülen hastalıklardan birisidir. Özellikle tedavi edilmediği sürece kişinin hayatını bile etkileyecek, hayati tehlikeye neden olabilecek sağlık durumlarından birisidir fıtık. Fıtığı arttıran sebepler yüksek kilo yani obezite, sigara kullanımı, özellikle erkek cinsiyet, kadınlarda ise doğum yapma etkilidir. Bunun dışında ileri yaşta prostat ve kronik kabızlık fıtığın oluşumuna etki etmektedir. Fıtık kendini nasıl belli eder? Hastalar özellikle ayakta durduklarında fıtık olan bölgede bir şişkinlik hissederler ve uzun süre ayakta durduklarında bu bölgede ağrı kendini gösterir. Fıtığın en büyük belirtilerinden biri bu şişlik elleriyle bastırdıklarında içeri doğru gidebilmesidir. Kendi vücudumuzda, kasık bölgemizde, göbek bölgemizde böyle bir yumru gördüğümüz zaman parmağımızla içeri ittiğimizde bunu yerine yerleştirebilmiyor olmamız lazım. Eğer bunu yerine yerleştiremiyorsak fıtık sıkışması dediğimiz durum meydana gelir ve bu da hayati tehdit edici bir durumdur. Hızlı bir şekilde acil olarak bir hastaneye başvurmak gerekmektedir. Fıtık olduğundan şüphelendiğimizde ne yapmamız gerekiyor? İlk başta bir genel cerraha başvurmamız gerekiyor. Genel cerrahide basit bir muayene ile, fizik muayene ile cerrah bunun fıtık olup olmadığını size söyleyebilecektir. Ancak bazı hastalarda özellikle kendini ifade edemeyen veyahut da fazla kilosu nedeniyle muayenesi düzgün yapılamayan hastalarda ultrason veya tomografi biz cerrahlara yardımcı olmaktadır. Tanıyı daha net koymamıza yardım etmektedir. Fıtığın şu an için bilinen tek tedavi yöntemi maalesef cerrahidir. Bir cerrah olarak maalesef diyorum çünkü biz hastayı mecbur kalmadığımız sürece ameliyat etmeyiz. Ama fıtığı tanısını aldığınız zaman en kısa sürede ameliyat olmanız gerekmektedir. Halk arasında maalesef korse veya kasık bağı kullanılarak fıtığın daha da kötü hale gelmesi sağlanmaktadır. Fıtık ameliyatı aslına baktığınızda yıllardır yapılan bir ameliyat çeşidi. Yalnız teknoloji geliştikçe bu fıtık ameliyatında yapılan teknik de gelişmekte. İlk başlarda hep açık ameliyatlar yapılırken teknolojinin gelişmesiyle birlikte biz cerrahlar da bu kapalı ameliyatlara yönlendik. Açık ameliyatta bu fıtık olan bölgenin yaklaşık 12-15 santim kadar kesilip bu alandaki deliğin kapatılması, üstüne de bir yama konulması ameliyatıdır. Kapalı ameliyat ise küçük 1 santimlik bir delikten fıtık bölgesine girilip fıtığın onarıldıktan sonra bu bölgeye uygun bir yama konulmasıdır. Günümüzde yamasız ameliyat yapılmamaktadır. İster açık ameliyat olsun, ister kapalı ameliyat olsun ikisinde de yama kullanılmaktadır. Peki neden kapalı ameliyat olmalıyım ben? Açık niye olmamalıyım? Kapalı ameliyatın avantajı ameliyattan sonra hastanın neredeyse yok denecek kadar az ağrı duymasıdır. Bunun dışında kapalı ameliyatlarda ameliyattan hemen sonra 2 gün sonra 3 gün sonra normal hayatına dönebilmesi, ayrıca yaklaşık 2 hafta sonra neredeyse tüm sporsal faaliyetlere katılabilmesidir. Hatta birçok sporcu, futbolcu kapalı ameliyat olmayı tercih etmektedir. Fıtık cerrahisi gittikçe daha fazla gelişmekte. Artık cerrahinin bir dalı olmaya başlamaktadır. Günümüzde cerrahlar, önceden her cerrah fıtığı basit görürken şimdi bu alana özel cerrahlar kendini geliştirmekte. Fıtıkla ilgilenen cerrahlar kapalı yöntemleri daha çok tercih etmektedirler. Fıtık cerrahisi yapıldıktan sonra %5 kadar hastaların tekrar etme ihtimali var. Biz buna nüks diyoruz. Tabii ki kapalı ameliyat yapılarak bu oran giderek düşürülmekte. %2'ye kadar düşürülmekte. Yalnız buradaki en önemli nokta birincisi cerrahın bu tekniği yapabilecek kadar bir yetkinliğe sahip olması. İkincisi hastanın ameliyattan sonra kendini koruması. Şimdi fıtık ameliyatı oldum. Tekrarlamaması için ne yapmam lazım? İlk başta biraz önce söylediğimiz gibi hastanın kilo almaması lazım. Sigara kullanıyorsa sigarayı bırakması lazım. Prostat veya kronik kabızlık şikayeti varsa bunlara yönelik diğer hekimlere, diğer branş hekimlerine başvurarak çözümü sağlaması lazım. Hastalar en çok ağrı çekiyor muyum ameliyattan diye soruyorlar. Eğer
Kapalı ameliyatı oluyorsanız aynı gün içerisinde yürümeye başlayabiliyorsunuz. Hastalar bu kadar az ağrı çekiyor. Hatta bazen hastalar akşam viziti için odalarına gittiğimde çoğu zaman ayakta buluyorum hastalarımı ben. Hastalar başvurdukları zaman fıtık şikayetiyle bir muayene yapıldıktan sonra ameliyat hazırlıklarına başlıyoruz. Gerekli ameliyat hazırlıkları işte kan veriyorlar, kalp grafileri çekiliyor. Daha sonrasında anestezi uzmanımız anestezi alabilir mi diye bunu kontrol ediyor. Bunlar genelde yarım gün içerisinde halloluyor. Ertesi gün sabah biz hastamızı ameliyat etmek üzere yatırıyoruz. Aynı gün içerisinde ameliyatını gerçekleştirip genellikle ertesi gün hiçbir sıkıntı olmadan hastamızı taburcu ediyoruz. Yurt dışı hastaları da genellikle ameliyatından 3 gün sonra ülkelerine dönebilmektedirler. Ek bir sıkıntı gerçekleşmediği sürece hastalarımızı biz herhangi bir kontrole çağırmıyoruz. Sadece ameliyattan 3 gün sonra görüyoruz. Yara iyileşmelerinde bir sıkıntı yoksa hastalarımız normal hayatlarına dönüyorlar. Hastalarımıza eğer fıtık olduklarını düşünüyorlarsa bir an önce bir genel cerrahi uzmanına başvurmalarını öneriyorum. Çünkü bizim kitaplarımız der ki fıtık tanısı konulduğu zaman direkt ameliyat edilmesi gereken bir durumdur.